Karayakku'da çok güzel bir sabah. Manzara şahane. 2 gündür yağmur yağıyordu. Yağmur kesince çok güzel, muhteşem bir sabah oldu. Planlar değişti dedim. Değişen planlarla ilgili birkaç detayı kontrol etmek için buradaki çekek yerlerine gidiyoruz. Çok enteresan bir yer burası. Ada olarak yani çok enteresan teknecilik açısından. Bütün tekneler hep aynı koyda birikiyorlar. Adada hiç marina yok ama 2 tane büyük çekek yeri var. Her gün onlarca tekne giriyor çıkıyor koya. Kimsenin birbirinden haberi yok. Onun için eğer buralarda tekneyi bırakmak istiyorsan hemen önce karada bırakacaksın. Biz de tekne karaya çekeceğiz. Şu ayaklara bakalım. 3 tür ayak söylediler bize. Bir tanesi bu işte tekli olanlar. Bizim standart ayaklarımız, Türkiye'de kullanılan modern dediğimiz ayaklar. Ya da bir küçük 2 tane kama çakıyorlar. O şu araya girelim ya. Bunlar gerek yok oraya araya girmemize, buradan gelmesin. Birinci tür bu. İkinci tür de şu. Mono olanlar. Mono olanlar. Şunu göster. Aa bak burada evet. Üçüncü turu da şu tekli olanlara Hurricane yapıyorlar. 4 tarafından kayışlarla yere bağlıyorlar. Gel. Evet ileride var. Şurası kayışlarla Hurricane olanlar. Tekneler çok güzel değil mi? Tekneler çok güzel. Uzun yol teknesi hepsi tabii. Güzel tekne. Boya bulamayız burada. Yeterli yok. Deniz dükkanı yok burada. Jotun zaten yok ama Trinidad'da Jotun var. Jotun bize bu sene boya da vermedi. Hiç kimse bir şey vermedi bize bu sene ya. Halat verdiler canım. KMH halat gönderdi. Evet, halat hariç. Çok güzel halatlar gönderdi. Benim gördüğüm, şimdiye kadar hayatımda gördüğüm en büyük çekek alanı. Hiç bu kadar büyüğünü görmemiştim. Trinidad'da göreceksin belki. Daha mı büyükmüş? Bu adadan gideceğiz ama poliste randevumuz var, salı günü randevuyu bekliyoruz.
Bizim yeşil pasaportumuz var. Burada giriş işlemlerini yaparken memur dedi ki sizin vize almanız lazım. Polise gidip işte vize alın yandaki kasabada. Ama dedik ki bizim yeşil pasaportumuz var. Buraya vize almamız gerekmiyor. Onlar da baktılar bu yeşil pasaport ne dediler. Adam çok komik değil miydi? Sizin niye özel pasaportunuz var? Çünkü İngilizcesi special passport ya yeşil pasaportun üstünde. Sen kimsin ki özel pasaportun var dedi. Ben Ömer Açarım dedim. Neyse anlaşamadık biz adamlarla. Onlar da tam olarak emin olamadılar. O birini aradı, biri birini aradı bilmem ne falan derken adam dedi ki siz gidin salı günü tekrar gelin diye böyle afaki bir gün söyledi. Bu arada gidermişiz o adam yokmuş. Bütün konuyu tekrar anlatmak zorunda kalırmışız. Öyle bir şey de olabilir. Şimdi bugün pazartesi, yarın onu bekliyoruz. O açmış. İlk defa gördüm. Geliyor Ne işte ağacı bak bu? yağmurda. Elma ağacı diyor, yeşil elma ağacı diyor. Elma mı sence? Var mı üzerinde meyvesi? Small green apples. Küçük yeşil ve zehirli elmaları varmış. Elleme. Hatta altında durma. Yağmur yağarken altında durma. Yeşil de işte. Bak. Yeşil gördün mü? Bak orada da var. Ha, görmüyorum ya. Ha gördüm. Erik gibi. Erik gibi işte elledim bu erik mi diye Kırmızıydı benim hatırlıyorum. Bu arada bu ağaçların altında durulurmuş bence yağmurda. Bayağı korunaklı gözüküyor ağaçların altı. Boşuna yazmamışlar üstüne. Hayır bir de oturmak için şey koymuşlar ya altına. Ama şey, bırak sana. Yağmur altında. Yumurtaların yüzüyor, yumurtaların. Yani bebeğim sen bu adamları nasıl ikna edemedin yeşil pasaport için? Bir de adamların dertleri para almak, dertleri para, yani vize vermemek değil ki dertleri. Ver paranı, al vizeni diyorlar. Bizimkilerden de cevap gelmedi işte. Bizim dış işlerimiz, büyükelçiliklerimiz bu kadar ilgileniyor. Venezuela, İspanya yazdık, Venezuela'ya yazın dediler. Venezuela'ya yazdık. Ses yok, vatandaşla ilgilendikleri yok ki. İnsan bir cevap yazar yani. Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında Türkçe olarak yeşil pasaporta vize yok. Granada'da yazıyor ama Türkçe yazıyor yani. Adam ben nasıl ikna edeyim bunu? Bir yazı yazmaları lazım, bir telefon etmeleri lazım. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Benim vatandaşıma demeleri lazım. Hikayeden Osmaniye işte yani. Yeşil pasaport da düzmece bir şey. Avrupa Birliği. Gel gel tatlım gel uzaklaşmadan. Kapat artık. Polis station'ına geldim. 3 ay vizem var artık. 3 ay gezeceğim buralarda. Ha gezemezsin de 3 ayda. Daha Trinidad'da kaç para isteyecekler kim bilir. Oraya da vize var değil mi? Okay. Demek ki var bir şey burada yani. Orada da 3 tekneden başka bir şey yok yani. Thank you.
her yer göründüğü gibi olmayabilir yani. Orada 100 tane tekne var, burada bir tane tekne var. Bizim İstanbul Boğazı gibi bir şey var ya. Hello. Hello. Buralarda takılıp kalan Avrupalılar loser olmuş diyorum. Tekneleri bok gibi, dingileri bok gibi, kendileri bok gibi. Bir ayna bak, Manzarat'ta gördüğümüz. Bir de bunlara bak. Burası da mahallemizin meşhur restoranı. Lamb Queen. Aa evet, aynı adam değil mi? Aynı Geçen adam. akşam da vardı. Aynı adam. Sabahın köründe başlıyorlar. Yani senin de içkiyle ilgili bazı böyle kuralların, standartların olması göz yaşartıcı. Bunu çıkarmamak lazım. Ya bunlara da sorsam bunlar da büyük deniz yani. Denizliğe binip inemiyorlar zaten. Kafanın güzelliğinden. Ben planning'e kalktım şu anda yani. Hemen duramam yani. Aa çok iyiymiş, arkandaki ağaca bak. Gördün mü ağacı? Mango işte. Ha, ben bunları yola çıkıyor zannediyordum. Hepsi çürük çürük şeyler. Çöp bunlar, çöp. Onlar da çöp. Ya bırakmış adam gitmiş işte. Yavaşla. Tam bir çöplük bebeğim, tam bir çöplük. Buraya koydun mu tekneye bak böyle oluyor. Tamam mı? Zaten akıllı adam böyle bir yere teknesini bırakıp gitmez yani. Buraya tekne mi bırakılır? Bıraktım bitti işte. Kullanılmaz hale geldi şart. Ben derinlik düşüyor, yavaşla. Ya Değil mi? canım Fark bütün ediyor tekneler herhalde. geçtiği zaman öbür tarafa hem başından hem kıçından bağlayabilirsin. Demir atmana da gerek yok ki, kaç metre ki burası. Ortadan bağla. Ama bütün teknelerin geçmiş olması lazım. Senden dolayı geçemezlerse olmaz. Nereye kadar gidiyor bu? Gidiyor. Ha şey bitiyor şurada, döndükten sonra görürsün. Burası bir hurricane hole, yani şu demek, buralara kasırga geldiğinde tekneler açıkta duramayacakları için, tarayacakları için tekneleri mangrove nehirlerinin arasına sokuyorlar ve kıçtan kara, baştan kara yapıyorlar. Biz de ilk defa bir tanesini gördük. Evet, şunu da göster de çok güzel yapmışlar yani. Baştan kara, kıştan kara. Keçmiş bu arada ha. Bayağı bir batmış. Kurtarmaya da çalışmışlar. Baksana direkten. Aa, catfishing'miş bu tekne. He? Ne enteresan, catfishing'miş. O ne demek? Şu ana yelkende bir tane şey oluyor ya, bumba yok da şeylerden var, gördün mü? Evet. İlk defa çift direklisini görüyorum. Catfishing. Enteresan bir tekne. Gideceğiz mi ben? Yo, dönebiliriz zaten. Zaten daha ileride tekliyor. Bu seyahatin bir bölümünde biz de böyle mangrovların arasına girmek zorunda kalırsak çok fantastik olur değil mi? Vallahi zamanlama hatası yapmazsan girmek zorunda kalmazsın ama zamanlama hatası yaparsan girmek zorunda kalırsın tabii. Her yerin bir sezonu var. O sezonu geçirip devam edeceksin. O sezonda burada kalırsan kısmet.
güzel tekne. Aslında evet, iyi tekneymiş yani. Heba olmuş buralarda. Şurada bilmiyorum ama. Güzel bir tekneymiş yani. Ya bir sene bıraktım ama bu hale gelir tekne işte. Bir sene yeter yani bu hale gelir. Yani Deniz Şampiyon, biz teknenin altını Pasifik'e çıkmadan önce yaptırmayı planlıyorduk. Ama şimdi bayağı bir sorunlarımız var. Mazot göstergesinin mazot kaçırması. Bütün mazotumuzu boşaltmamız lazım. Onu tamir edebilmek için. Yani şu an idare ediyor. Sızıntı var ama öyle sızıntıyla Kolombiya'ya kadar gidemeyiz yani. Onu halletmemiz lazım. Ana yelken mandarı 2'dir takılıyor. 2 kere denizde direğin tepesine çıkıp kestik. Onun halledilmesi lazım. Onda da muhtemelen makarayı değiştirmek gerekecek ya da orada bir müdahale yapılması gerekecek. Zehirlimiz de artık bitti. Teknenin altı hayvanat bahçesine döndü. Kolombiya'ya kadar o da idare etmez diye düşündük. Sonra Kolombiya'da İspanyolca konuşuluyor. Orada iş yaptırmak çok zor diye tahmin ediyoruz. Ayrıca Jot'un bayisi yok Kolombiya'da. İşçilik falan çok kaliteli değil. Gerçi biz kendimiz yapmayı planlıyoruz her şeyi ama tekneyi karaya çektikten sonra her şey gelebilir başımıza. O yüzden Trinidad'da karar kıldık. Çünkü Trinidad'da 2 tane Jot'un bayisi var. İngilizce konuşuluyor. Çok büyük çekek alanı varmış. İşçilik gayet kaliteli ve ucuzmuş. Bu nedenle Trinidad'da karaya çekmeye karar verdik tekneyi. 15 Temmuz'a randevu aldık. İşte 1,5 ayımız var. Bu arada da Grenada, ondan sonra da Tobago, ondan sonra da Trinidad. Yani teknenin altının durumu biz yani 2 kat yeter diye 2 kat vurmuştuk. Halbuki 10 kat vurabilirmişiz yani. Bu sefer 10 litre zehirli alacağım. Ne kadar yeterse o kadar vuracağım. Ya bu sefer bodozlamaya, salmanın önüne, yani teknenin ileri giderken suyu karşılayan yerlerine daha çok süreceğim. Çünkü oralar hakikaten çabuk bitiyor. 2 kat zehirli yetmiyor oraya. Bir sene bile dayanmıyorlar yani. Gerçi 1,5 sene oldu bizim ama bayağı 4-5 kat vuracağım oralara bu sefer bakalım. 10 litre boya ne kadar yeterse bakalım. Peki dökülmeler olmuş mu teknenin altında? Yok, hayır, dökülme yok. Şükürler olsun. Ama tabii tazikli suyla yıkayınca belli olacak o da. Öyle yani. Aldığımıza göre artık Caricao'dan ayrılabiliriz. Hedef Round Island diye bir yer. Orası bayağı bakir bir ada. Tabii ki Ömer Hoca gitmek istemiyor. Orada bir gece kalıp oradan Grenada'ya geçeceğiz.
Heyecanlı mısın Ronda Island için? Belki 2 gece kalırız ya. Aradığın mutluluk orada diyorsun. İnternet yokmuş en güzel şey. İnternet olmasın diğer kalayım. Yalancısın sen, yalancı. Ron Adası'na geldik. Ama henüz demir atıp atmamaya karar vermedik. Sadece Genoa ile geldiğimiz için ve neredeyse hiç rüzgar olmadığı için aşırı yavaşız. Yaklaşık 2,5 knot yol yapıyoruz. Bahsettiğim yer şurası. Diamond Adası ve Ron Adası. Bir iddiaya göre burada şnorkel çok güzel. Bir ona bakmak istiyorum. Hatta şurada Kız Kardeşler Kayalıkları var. Kız Kardeşler Kayalıkları'nın orada da dalış yapılıyor. Hemen şu sağ tarafımda bir yuvarlak alan var. O alana girmek yasak. Çünkü orası hala aktif olan bir volkan. Orada bir kaya var. Oraya yürüyelim. Oradan girip dönelim. Tamam. How was your night? Good. Very quiet. Yeah. Beautiful work. Beautiful work. Chrome, huh? Yep. Inox. In Turkey. Inox. Yep. In Senai. In Sanayi. Ha sanayi, Marmaris Sanayi. Marmaris Sanayi. Marmaris Sanayi. Senin mekanın. All these covers. Very nice work on the edges. Yeah. Yeah. No, we're very, very pleased with that. It wasn't cheap. It wasn't really, but it was. This deck. This was done in Turkey. This is beautiful work. This was done in Turkey. Ken ve Caroline Covid zamanında Türkiye'de kalmışlar. Bu güzel tekne çok güzel. Biraz eski ama hiç eski olduğunu da göstermeyen bir Phantom Payo katamaran. Tekneyi Kaliminos'tan alıp Türkiye'ye getirmişler. Bu arada Covid başlamış. Türkiye'de kapalı kaldıkları dönemde de bütün işleri Türkiye'de yaptırmışlar. Ve Türkiye şimdiye kadar geçtiğimiz yerler arasında ki Akdeniz'in neredeyse tamamını dolaşmışlar. En güzel yerlerden, her anlamda en güzel yerlerden biriydi diyorlar. Bizce de hala öyle. The way everything lines up. This. It's a bit twisted. I'm sorry. This is a bit of a mess. I'm taking a video. Is that Oh okay? God. No, I can just. Ayaklarında kum var. Sen It's okay. It's very, very nice, the setup. It is nice, but it's a bit of a mess. Sorry, that's my laundry there. And down here. It's the best one I have seen so far. Really, There's the whole setup. Here's the bathroom here. We like it because it's got the separate shower. And there's my wonderful Ah, this is smaller than ours. Oh, is it? It is. It's bizimkinden çok daha küçük. Much smaller than ours. No. It Same. is. And how many kilo? 3.5 kilo. Yes. No, it's 4 kilo. Oh, 4 to 5, yes. 4 5. 4 to 4, 5, yeah. 4 says 4. Maximum. Oh. Yeah, but I- But it's new one, I think. Yes, it is new. It's only 2 Yeah. years old. Yeah, ours, Ours is, is- maybe like this big. Ah. A bit bigger See, than this that. is where we had the problem, getting it through the door. We had to cut the door frame off. Yeah. Because it was just Ours this knob is here. That 2007, I think. That hand candy. Wow, this is nice. A bit scary, huh? Ah, that one is for the guests then. This is, yes. This is guest. So this is, yeah, this is, Ah, so it's just Not a big proper one. room, Very big. cabin. it's quite big though, isn't it? Yeah. It is big. And there's one bathroom here. And it's, you said 42? 42? 42, Mhm. and another cabin there. Oh, very big boat.
It's very big. Yes. Very nice. I can't see myself sailing this solo across the Atlantic. But I think it's easy to sail solo with a catamaran. Maybe. I'm not going to try. No, I'm not either. Bir günlük eğlenceden, internetsiz ortamdan çıkıp artık Karayipler'deki son durağımız Grenada'ya geçiyoruz. Şu da size bahsettiğim hala aktif olan volkan. Adına da Kick Them Jenny. Patak'ta onları Jenny koymuşlar. Tam bir İngiliz ismi yani. 10-12 mil gittikten sonra güzel bir cuma balık partisi olan malum balık bizi yakalayamadığımız için kasabaya gideceğiz. O kasabada birkaç gün takıldıktan sonra da dolaşa dolaşa Grenada'nın güneyine, oradan da Trinidad'a doğru yola devam edeceğiz. Manzarayı çekiyorum.